O 90'ların fenomeni, o bir televizyon efsanesi, namı değer sarı bıyık. Şimdi nereden aklına geldi o kovanın üzerine çıkmak? Cinci hocalara falan sordum. Hani hiç böyle bir şey olunca nasıl olur falan. Ben banyoya girince onda kova gözüme çarptı. Pat dedim kovanın üzerine çıktım. Tünedim öyle. Futbol taraftarları da yenildiler mi? Bugünkü durumumuz deyip forma giydiriyorlar bir de bana böyle hangi takımsa. Bizim yaptığımız işi biraz gırgıra da falan vurdular ya. Amatör oyuncu olduğumuzu piyasa bizi öyle gördü. Şu kovadan sonra mesela kamera kaydı bitirdi mi kahkahalar patlıyordu. O zamanki olanaklarımız öyleydi. Ben tek kameraya tek ışıkla biz çıkıyorduk film çekiyorduk. Biz onları bilinçsiz yapmışız. Hayır alakası yok. Para olsa daha iyisini yapacağız. Ben senaryoları yazmasaydım gerçek kesit bu kadar sürmezdi. Rahşan Affı'nda dışarı çıkanlar oldu bu bizim yaptığımız işler. Ben onlarla da karşılaştım. Tehdit aldın mı? Var mısın anlatmaya yeni bölümüyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. O 90'ların fenomeni, o bir televizyon efsanesi, namı değer sarı bıyık. Cahit Kaşıkçılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Çok şükür iyiyim. Ya bakıyorum o zamandan bu zamana hiç mi değişmez insan? Değiştik canım, değişmez miyiz ya? Aynı yani o bakışlar o şey bir de lakap da kaldı sarı bıyık ama biraz renkler tabii açıldı. Renkler biraz açıldı. Evet, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Valla işte yine sanatın içindeyiz. Uzun bir süredir tiyatroyla uğraşıyorum. Kendi tiyatrom var. Çocuk oyunları falan hazırlıyorum, yazıyorum. Şimdi bir süredir de yeniden o 90'lardaki efsaneyi tekrar yukarı çıkardım. Su yüzüne çıkardım. Tekrar başladık. Yalnız o mizah konusu oldu artık sosyal medyada falan. Şimdi gençler de sürekli onu böyle caps yapıp paylaşıyor. Bu rahatsız ediyor mu sizi? Yok yok, hiç rahatsız etmiyor ya. Ben bu işin Şahan'la da yaptım. Şahan Gökbakar'la Kesit Ötesi diye gırgırını yaptım. Leyla ile Mecnun dizisinde yine sarı bıyık karakteriyle rol aldım. Yani onun esprili taraflarını yaptım. Benim öyle bir şeyim yok. O zaman Cahit Kaşıkçılar kendiyle de dalga geçebilen Geçer. yani böyle kasıntı değilsiniz Yok yani. canım, yok, alakası yok. Şimdi biz arkada da hani geldiğinde Cahit abi biraz oturduk sohbet ettik falan gerçekten yani burada gördüğünüz gibi aynı. Hani bazıları şey olur ya bazı oyuncularda hani ekran önünde böyle çok ponçik arkada böyle suratsız Yok etrafını yıkıp döken öyle bir şey yok. yok. Yok, Yok, bende çok öyle rahat. bir şey yok. Aynen. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mısınız? Şimdi ben Bursa'da yaşıyorum ama işim olduğu zaman İstanbul'a geliyorum. Kadıköy'de kalıyorum. Ama işim olmadığı zaman Bursa'ya geri kaçıyorum. Yani İstanbul'da yaşamak zor ya. Yani çok kalabalık, çok kargaşa. Bursa'da da çevremiz geniş. Şimdi ben de Bursa'da şey yapmaya başladım. Hani gerçek kesti yeniden çekelim dedim. O zaman da Bursa'da çekiyorduk zaten. Bir havaya kaldıralım dedik. Çok talep var. 90'lara çok özlem var. Herkes böyle o kapı gıcırtılarını, işte eve geldiğinizde ayakkabıları çıkarıp içeri giren insanları, ne bileyim zil seslerini, evdeki kuş sesini çok özlemişler. Dedik yeniden başlayalım. Topladım bütün arkadaşlarımı, eski arkadaşlarımı. Tabii içimizde kayıplar oldu. Yaşı gereği vefat edenler oldu. Ama bizimle beraber olan arkadaşlarla yeni gençleri de aramıza alarak tekrar başladık. Peki o gerçek kesit size o dönem ne kattı, ne götürdü? Valla gerçek kesit çok şey kattı. Bir sefer bize okul oldu. Biz alaylıyız. Gerçek kesitle biz oyuncu olduk, tiyatrocu olduk diyelim. Ya orada oynaya piştik. Çok şey kattı. Çok sevildik. Türkiye'nin bugün bile neresine gidersem gideyim beni sevgiyle karşılıyorlar. Yani hiç o sevgi kopmuyor. Ha ne kaybettirdi? Şöyle bizim yaptığımız işi biraz gırgıra da falan vurdular ya. Yani bizim amatör oyuncu olduğumuzu, çok amatör olduğumuzu piyasa bizi öyle gördü. O biraz bize şey kaybettirdi. Neden öyle gördü? Yani onu siz yazıyordunuz. Siz Ya şimdi bizim o zamanki olanaklarımız öyleydi. Ben tek kameraya tek ışıkla biz çıkıyorduk, film çekiyorduk. Sonra onu kurgulayıp
her hafta koyuyorduk. Nerede çekiyordunuz? Bir ev var orada. O hep aynı ev Ya, kullanılıyordu. değişik evler Değişik. kullanıyorduk ya. Ama gündüz gece merdeleri çekiyordunuz Tabii değil tabii mi? yani yok kalamıyoruz. Mesela birinin evine gidiyoruz, gece kalamıyoruz. Siyah perde çekiyoruz. Gece oldu falan işte. Biz de biliyoruz yani biz de gülüyorduk Hı hı. bazı şeylerde. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Biz onları bilinçsiz yapmışız. Hayır, alakası yok. Biz de biliyoruz bunun öyle olacağını. Para olsa Para olsa daha iyisini yapacağız. Onu yapıyorduk ama emin olun bütün Türkiye seyretti. ya mesela o dönem şunu düşünüyor musunuz? Ya bu kadar tutar, bu kadar Türkiye'nin fenomeni haline gelir diyor muydunuz? Ve başlarken bir ufak ufak başladı bir anda çığ gibi büyüdü. Yok canım, hayır, biz işte bir grup arkadaş Flash TV'de o zaman böyle bir şey başladı. Bizim için bir eğlencelik gibiydi. Her hafta geliyorduk. 3 gün 4 gün bir arada kakara kikiri filmi çekiyorduk. Beni o dönem Sabah gazetesinden bir köşe muhabiri nerede bu adam kim bu diye yazmış. Bana Antalya'dan bir arkadaşım söyledi. Dedi böyle böyle bir yazı var senin hakkında. Ben yazıyı okudum. Nerede beni bulsun diye yazmış. Aradım, çağırdı, geldim. Ben İstanbul'a geldikten sonra bizim patladığımızı anladım. O Evet. zaman anladım Hı hı. yani. Evet. Abi bak şimdi Instagram'da böyle sosyal medyada böyle çok caps yapılan bölümler var. Ben onlardan birkaçını arkadaşlarla seçtik. Onu bir verelim ekrana, bir hatırlayalım. O videolardan birkaçını. Seni seviyorum, inanmıyor musun? Neden böyle yapıyorsun? Seni seviyorum. Tabii, hiç ayrılmayacağız. Ya bir film boyunca tek başıma Niye beni biri güldürmeye varmış gibi, çalışıyorsun? deli gibi. Seni Niye seviyorum, böyle bir inanmıyor şey musun? ya? Neden? Ama Komik. gerçek Neden bu böyle yani. yapıyorsun? Adam Seni tek seviyorum. başına yaşıyor. Tabii, Hayal hiç bir ayrılmayacağız. sevgili canlandırıyor. Evde onunla beraber yaşamış. Bu gerçek bir hikaye. Tabii canım, gerçek Sen yazdın hikaye. abi bunun şeyini. Bu senaryoyu tamam. Ha. Biz senaryo yazıyoruz ama hikayeyi alıyoruz, onu film diline döküyoruz yani. Hı. Sinematik hale getirip de yapıyoruz. Abi şu fotoğrafına öldüm bittim yani. Şimdi nereden aklına geldi o kovanın üzerine Ya, çıkmak? bu filmde içime cin giriyor. Tamam, onun da şeyini aldım. Ben böyle cinci hocalara falan sordum. Hani Hı. hiç böyle bir şey olunca nasıl olur falan. Ha bir de soruyordun Tabii öyle. tabii öğrenip de yani. Ondan sonra bu sahnede ben yataktan fırlayıp banyoya gideceğim. Böyle banyoda böyle köşede duracaktım. Tek kamera oydu. yine He, zaten. oydu. Ha. Ben banyoya girince orada kova gözüme çarptı. Pat dedim, kovanın üzerine çıktım. Tünedim öyle. Bu da şey oldu yani. Çığır açtı. Pijamalar da meşhur oldu bu resim sayesinde. Hala gönderme, sevgiliye gönderme postu. Senin yokluğunda ben diye paylaşıyorlar yani. Allah'tan kova kırılmamış. Ya onu herkes paylaşıyor. Futbol taraftarları da yenildiler mi? Bugünkü durumumuz deyip forma giydiriyorlar bir de bana, böyle hangi takımsa. Hangi takımlıydınız? Fenerbahçe. Ben de Beşiktaşlı. Burada birbirlere gönderme postu tam yani. Abi bıyıklar boya mı? Yok değil. Sarı bıyık yani kendi Kendi- rengiyle o kendi zaman. canım, Bakar kendi. mısın şu gür yani bakışlar falan böyle yani. Tam böyle ama kötü karakter yapıştı galiba sana böyle Nuri Alço gibi. Ya şöyle, Nuri Alço gibi de değil benim de, böyle sert karakter, acımasız bir karakter. Ben kötü adam rollerini oynadım, yapıştı bana. Yani iyi mi oynadım? Ya ben rolü giyerim, bir de rol yapmam, rolü giyerim. O yüzden herhalde seyirci tuttu. Benimle alakası yok. Tamamen seyircinin isteği üzerine devam ettim o kötü adam rollerine ben. Ne yapıyordun mesela? 3. sayfa haberlerini alıyordun. İsimleri şeyleri değiştiriyordun. Tabii, Bir yerden birileri destek oluyor muydu? Yani ne bileyim avukatıdır, ostur bustur. İnsanlar böyle artık sana. Yok ya, savcılıktan alıyorsunuz, ifadeleri alıyorsunuz, olayı alıyorsunuz. Sonra olayı senaryolaştırıyorsunuz. Yani filmatik hale getiriyorsunuz. Millet bazıları şey yazmış ya bu kafadan uyduruyor bazı şeyleri Hayır falan. canım, Hiç ben nasıl uydurayım ya? hikaye öyle senaryo şeyleri- yazıyor falan demişler. Hayır, nasıl? Ben 300 tane senaryo yazdım ya. Nasıl bir insan 300 tane hikaye uydurabilir mi ya? Kurgu falan yazmışlar bazen yorumlara bakıyorum da. Yani onlar gerçekten yaşanmış ama isimleri değişmiş. İsimleri değiştiriyorduk. Şöyle yaptıkları mesleği değiştiriyorduk. O şekilde yayınlıyorduk. Yani burada önemli olan insanlar izleyip ibret alsın. Yani birçok kişi bize telefon edip abi ben de işte bu durumdaydım, filmi seyrettim,
finali görünce inan geri döndüm, vazgeçtim falan olayları da oldu yani. A! Çok güzel. Hani Tabii bunu ama gördüm, kendi sonumu izliyormuş tabii gibi. tabii. Öyle diyen de oldu. Bizi gaza getiriyorsun diyen de oldu. Ha, o da tehlikeli ama. Ya Ya onlar gırgırına söylüyordu ya. ne yaptın ya biz de mi böyle Gaza yapsak falan geldik. diye. Ben de gittim eve falan. Ama bir şey diyeceğim, gerçekten de bazen izleyip hani ya sonum benim de böyle olur deyip Tabii tabii bu çok güzel. oldu öyle. Teşekkür edenler oldu. Böyle televizyona kadar gelip çok sağ olun sayenizde gördüm, finali gördüm diyenler oldu. Peki kendi dosyasından bu olayı da ben yaşamıştım diye tahmin eden oldu mu? Hani isimleri falan değiştiriyor da şöyle, uğraşan. Tabii tahmin Pişmanım ediyorlar. mesela. Gazete küpürü Heh. çıkıyor sonunda. Evet. Ben Rahşan affında dışarı çıkanlar oldu bu bizim yaptığımız Hı işlerden. hı. Ben onlarla da karşılaştım. Tehdit Dışarıda karşılaştık yani. tehdit aldın mı? Hayır hayır hiç tehdit almadım. Helal olsun aynısını yapmışım falan dediler yani. Evet. Peki o dönem, eşiniz nasıl bakıyordu? Sanırım 40 yıldır evlisiniz hâlâ, Bursa'da Evet. yaşıyorsunuz. Nasıl oldu tanışmanız? Bu şeylerden dolayı mı? Yok yok biz eşimle bu gerçek kesten falan önceden Ha, önceden. tanıştık tabii. Yani ne bileyim hani böyle her gün görüyor kötü karakter, kötü karakter, herkes bir şey yaftalıyor Ya ya evde evde. evde başka birisin ya hiç al şunları götürüver mutfağa diyor bana gidip götürüyorum yani. Ya gırgır dönüyor muydu mesela evde? Siz de gülüyor muydunuz kendinize çekerken sonrasında ya hanım bak ya şurayı da Ya şöyle diye. tabii canım güldüğümüz şeyler oluyor olmaz mı? Ya şimdi kendiniz oynadığınız zaman evde bu her sanatçının başına geliyordur. Pek sallamıyorlar sizi yani. Hımm. Filminizi de pek izleme gereği duymuyorlar. Bir gün hiç unutmuyorum rahmetli kayınvalidem bizde. Benim de sevdiğim bir bölüm mü oynayacak? Hımm. Dedim şunu açalım aman be dedi her gün görüyorum seni karşımda. Bir de filmini seyredeceğim dedi. Ha! Biz kaldık böyle tabii. Bir de çekerken abi mesela o görüntüyü bir daha verebilirsek mesela o banyodaki halin, ondan sonra birkaç böyle komik daha vardı da onları sonra montajda da ekleriz. Bunları siz kendiniz çekerken mesela gülüyor muydunuz? Gülüyorduk tabii canım. Yani şu kovadan sonra mesela kamera kaydı bitirdi mi kahkahalar patlıyordu. Ya gülünmez mi? Gülüyorduk tabii. Farkındasınız ama Ya herhalde farkındayız canım. hani Yani o kadar şey değil. Ekip bayağı zeka küpü bir ekipti. Yani bir kamera bir ışıkla iş çıkaran bir ekip düşünün yani. neden acaba kanal sizi o dönem desteklememiş? Yani insan der ki bu kadar izlenen bir şeye hadi bir kamera daha verelim, ışık desteği verelim. Ya bilmiyorum yani. Böyle devam etti. Hatta ben senaryoları yazmasaydım gerçek kesit bu kadar sürmezdi. 300 küsur bölüm sürdü. 400'e yakın sürmezdi yani mümkün değil. Peki geçen bir gazetede de okudum sanırım Türkiye Gazetesi'nin haberi olabilir ya da Sabah. Demişsiniz ki diziden büyük kazanç elde etmedim. Etmedik. Bu hiç mi olmadı yani bir yatırım yapabilecek kadar Yok falan? yok anca geçindik. O derece. Tabii tabii. Ya işte ben de bunu anlamıyorum. Mesela Flash'ın iyi olduğu dönemlerde aslında o dönemler hani sizin bunları çektiğiniz. Ya Kanal herhalde biraz işte daha destek olabilirmiş. ya şöyle şimdi biz onu eğlencelik iş gibi gördük. Ha para aldık, almadık değil ama öyle yatırım yapacak kadar değil. Geçiniyordum ben mesela. Oh, o kadar. Oyunculuğu seviyorsun ama yani. Seviyorum tabii. Ruhunda var. Bazı şey Abi ruhunda olur ya. çocukluğumdan beri var Yoksa bende. çekilmez yani para kazanmadığın bir şeyde bir şey yapmak Ya sevmesen. biz severek yapıyorduk zaten hepimiz. Peki yatırım yapabildin mi? Yani mesela bir ev, bir araban hani rahat mısın? Var bir şeylerim var. Yani çok şükür. O Var kadarı oldu. sıkıntım yok. Yani. Aynen yok. Peki ekiple hala görüşüyor musunuz orada çekim yaptığınız? Tabii canım. Bütün işte dün akşam yemeğimiz vardı. Bütün oyuncular, eski oyuncular, yani hayatta olanlar diyelim. Hı hı. Hepsi birlikteydik. Zaten yeni yaptığım bölümlerde onlar da var. Evet. Şimdi Cahit abi yeniden Gerçek Kesit'in yeni bölümleriyle YouTube'da olacak. Onu da programın sonunda vereceğiz tanıtımını. Oradan izleyebilirsiniz. Bizim de böyle bir katkımız olsun. Şimdiki nesil için. Hani şimdiki artık Yani 2000'ler. şimdiki nesile bana soruyor mesela gençler. Abi işte 90'lar nasıldı ya falan. İşte ne yapıyordunuz? İşte nerelerde oturuyordunuz? Neyle meşgul oluyordunuz falan. Bunları anlatıyorum. Seyretsinler gerçek kesiti. Görsünler 90'lardan nerelerde koştuğumuzu, nerelerde
yaşadığımızı, nerelerde oturduğumuzu. Ne yapıyoruz mesela, hani o dedin ya, senaryolaştırıyoruz, Hı. şeyden alıyoruz, oturuyordunuz ya arkadaşlar bu hafta bir bölüm çekelim, bak şu da gelmiş, haftada bir bölüm falan, öyle mi gidiyordu? Evet, evet, haftada bir bölüm. Bir bölüm gidiyordu, stoklu gidiyordunuz herhalde. Yok, stoksuz. Ha, stoksuz. Ya Çek patlarsınız öbür hafta? Yok, hiç patlamadık. Ha. Yani şöyle, bana hatırlatıyorlardı, Cahit senaryo yok diyorlardı. Ben çarşamba yazmaya başlıyordum. Perşembe teslim ediyordum. Cuma, cumartesi, pazar çekiyorduk. Peki evlerine girdiğiniz kişiler artık hadi size alışmışlardır. Yani gidip konu komşunun evinde mi kullanıyordunuz? Kendi evlerimizi, Hı. bazen de tanıdıklarımızın evlerine. Yani şimdi davet ediyorlar. Bak gene öyle. Şimdi başladık ya çekmeye. Herkes böyle, abi benim dükkanı kullanabilirsin, bizim evi kullanabilirsin falan. Bursa şeye çok sahip çıkıyor gerçek kesite. Evet, seni seviyor. Özellikle bak Ankara, İzmir falan o taraflarda çok seviliyorsun. Var işte geçen çekime ta İzmir'den geldiler ziyaretimize. Hı. Aslen muhacir mısınız? Şöyle, benim anne tarafım Karacabey'den, onlar sanırım dedemin dedesi falan, onlar bir kısmı Bulgaristan'dan, bir tanesi de Selanik Ha, tarafından. göçmeni He. o tarafta. Ben ama benim babam Manav, Hı. Bursa'nın yerlisi. Ha, Bursa'nın yerlisi. Bursa'da çok vardır zaten. Bulgaristan göçmeni falan Çok var. var. Bursa'nın orijinali de mavi gözlü falan zaten. Evet, evet, öyledir. Şimdi mesela orada tabii ki zor şartlar altında diyorsunuz ya, sadece geçinecek kadar para kazandım diye. O ekip var, kast var, bunun yemeği var. Nasıl yapıyordunuz her şeyi? Şimdi şöyle, ekibi Flash TV veriyordu, kamerayı, ışığı. Gelenlere de 3-5 yevmiye veriyorlardı. Onlar veriyordu yani. Yemek? Yemeği yani şöyle söyleyeyim. Bir evde falan çekiyorsak ben makarna yapıyordum. Benim meşhurdur. Gerçek Öyle. istediğin zaman mantı makarna Hmm. yaparım. Yanına turşu, gazoz. Bayılırlar çocuklar böyle. Bazen Cantıkçı'ya gidiyorduk. Cantıkçı sponsor oluyordu. Cantık yiyorduk. Bazen de ben yapıyordum. Mesela restoranla veya kendim pişirken niyeyle diyordum ki böyle böyle bu bölümü yazacağım ben yazmadan. Sizin iş yerinizi yazayım isterseniz, reklamınız olur. Ama biz gelip öğlen de yemeğimizi yeriz burada diyorduk. Kabul ediyorlardı. Ben de senaryoda mekanı yazıyordum. Hem çekiyorduk orada hem yemeğimizi yiyorduk. Ne kadar samimi bir senaryo. Bir de İstek üzerine. evet, beni de eklesene sen. Ama böyle bir fanatizm vardı bir de. Hani gerçek kesin gerçekten böyle bir fanatizmi vardı. Var, hala var Evet, ya. hala var. Hani beni de ekle oraya, ben de olayım. Bir de mesela hep zannediyorlar ya, oradaki oyuncuya bak nasıl kast bulmuşlar. Bu teyzeyi de yoldan çevirmişler. Hakikaten öyle birini yoldan çeviriyor muydunuz? Çevirdiğimiz oldu canım. Hani teyze Olmadı şuradan değil. yoldan geçer gibi yap, bana soru sor. Tabii. Çok oldu öyle. Yani belirli bir kastın dışında öyle ufak tefek işlere yaptığımız oldu. Topluca Bursa'ya gelen falan oluyor mu böyle? Oluyor. Ekip olarak geliyorlar. Böyle gerçek kesit gezisi falan düzenliyorlar bazen. Hı. Geliyorlar, işte biz de toplanıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz falan. İşte daha geçen dedim ya, İzmir'den geldiler. Ailece İzmir'den geldiler. Şimdi peki mesela bu yeniden çekmeye başladınız ya gerçek kesite. Orada yine eski kadroyla mı devam edeceksiniz? Yeni isimler de görecek miyiz? Yeni mezun tiyatro oyuncular. Şimdi eski kadro birçoğu yaş aldı. Hı. Olanlar, yani yaşayan arkadaşlar. Maşallah var. Sen hiç yaş almıyorsun abi. Birçoğumuz aldık bizi. Birçoğumuz öyle. Şimdi biz artık belirli rolleri oynayabiliriz. Yani eskiden lise çocuğunu oynuyorduk falan filan. Şimdi o maalesef öyle bir şey olmuyor. Genç kadro yaptık. Hı. Şimdi hatta topluyorum ben böyle yetenekli gençlerden. Bir kadro yaptık. Bizimkiler de onların yanında işte anne, baba, teyze, ne bileyim patron falan, o tür rollerde olacak. Şimdi gerçek kesit dışında mesela en son Leyla ile Mecnun'da oynamıştın. Birkaç böyle kaliteli dizi daha var oynadın ama gerçek kesit çok üzerine yapıştığı için mi acaba yapımcılar çoğu dizide tercih etmiyorlar İşte. diyeyim. Onun sıkıntısını yaşadın mı? Yaşadım. O da geldi başıma. Şimdi isim vermeyeyim de başka dizilerde mesela bir dizide pilotoda çekiyoruz. Ben ortalıkta görünmediğim için hayalet sanatçı gibi bir şeyim ben. Benim geldiğimi duyunca basın paldır küldür geliyordu. Bu sefer dizinin başrolü veyahut da başrolleri, ya ne oluyor ya burada falan, o kim falan muhabbeti oluyordu.
biz diziden paket oluyoruz. Hımm. Bunlar geldi, birkaç kez geldi. Veya dışarıda çekim yapıyoruz. Ünlü insanlar var yanımızda. Halk toplanıyor. Aa, bunlar da mı gerçek kesitte oynuyor falan diyorlar. Yani beni gören gerçek kesit çekiliyor sanıyor. Yapışmış. Yapıştı. Alnına. Oradan bir bize zararı oldu. Oldu. Olmadı değil yani. Yani, hani, oyuncudan ziyade seni böyle o haberlerin haber yüzü gibi de gördüler galiba o dönem. Ya şimdi öyle bir tuhaf bir şey ki bu. Şimdi oyuncu olursunuz, tanınmak için Hı yırtınırsınız. hı. Tanındığınız zaman da bir şey yapıştığı zaman da böyle işte yapışıp kalıyor üzerinize. Ben şimdi herhangi bir dizide oynadığım zaman adam diziyi izlerken beni gördüğü an aa, gerçek kesitteki adam diyor. Hop, diziden kopuyor. Evet. Böyle bir sıkıntı var yani. Peki mesela her dizinin böyle unutulmaz bir sahnesi olur ya, gerçek kesitte senin unutamadığın, en seni böyle etkileyen senaryo hangisiydi? Öğretmen Onur diye bir senaryo vardı. Bir öğretmenin hayatı, sonunda intihar eden bir öğretmenin hayatıydı. Onda oldukça oynarken çok duygulandım. Yaşadım yani böyle. Ya. Sesim mesim gitti yani, düşün. Adam gibi ezik oldum. O! Seyredersen görürsün. Evet, evet. Ya, ben tabii ki benim yaşım yetmiyor ona da şimdi ama Yok, ben şimdi var ama var, YouTube'da evet, var onlar. YouTube'da izliyorum mesela meraktan. Bazılarını izlerken gidiyorum, ya diyorum ki "Ya, bunu ne yapmışlar böyle ya?" falan diye. Komik olan sahneleri de var ama bu öğretmene bakacağım. Öğretmen Onur. Konunun içeriği de, yani konuların içeriği de gerçekten ya yaşanıyor bu dedirtiyor. Ya, hani, biraz önce konuştuk ya çekimden önce de. Hakikaten bizim ülkemiz çok renkli. Gerçekten bu olaylar oluyor. Ya Yani çok tuhaf, egzantrik şeyler oluyor. Şimdi iyice daha fazla. Yani bizim o yaptıklarımız light kaldı. Hı hı. Şimdiki olaylara baksanıza. Daha dehşet şeyler oluyor Yok yani. internetten karısını almış, yok o onunkine yazmış, Ya yok. internet mahvetti ortalığı zaten ya. Bir de sana yapışan ve gerçek kesitte artık bir, fenomen haline gelen bir el hareketin var. Şöyle bir şey yapıyorsun. Hah, şöyle bir Şu. şey. Nereden geldi o hareket? Onu işte o şey filminde yine sandalyeyle konuştuğum Hı. filmde Verelim onu. sandalyeyle konuştuğum filmde yönetmenimiz Metin Miroğlu vardı. Eski Eller filmin çalışanlarındandı, rahmetli. Onu da analım buradan. O bana dedi ki Cahit dedi, bu adam dedi bunalımlı, tek başına yaşayan, hafif sıyırmış kafayı, boşlukla konuşan bir adam. Tek başına oturduğu zaman dedi hayal ediyor bazı şeyleri. Hayal ederken dedi bir mimik yap dedi bana. Yani ya yüz hareketi bir şey yap dedi. Benim de aklıma şu geldi, böyle gözleri dikip havaya şu geldi. Çekerken de gölgeyi falan güzel düşürmüşler yüzüme. O yürüdü gitti bir daha. Evet. Şimdi şey var ya, Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var mesela. Orada Nursema, şimdi o karakter de gitmiş de onun şöyle yukarıdan bir bakışı var oyuncu kızın oradaki. Ona da mesela o yapıştı, sana da bu hareket yapışmış. Aynen. Peki şu anda mesela TV'de böyle izlediğin, takip ettiğin, şunun senaryosu da şeyi de çok güzel dediğin bir yapım, dizi var mı takip ettiğin? Vallahi hiç seyretmiyorum dizi ya. Gerçekten yanayım diyorsun. Yok yani, yoruluyoruz zaten, çalışıyoruz. Öyle dizi alıp yani bugüne kadar takip ettiğim geriye dönük 3-4 tane dizi vardır yani. O da kayda değer, böyle senaryosu gerçekten senaryo olan diziler. Hı hı. Şimdi sen bir röportajında abi demişsin ki bizi eleştirenler vardı ama elimizde sadece bir kamera ışıkla yokluk içinde 3 kuruşa çalışıyorduk. Evde perdeyi kapatıp gece çekim yapardık. O zamanlar mutfağa girip makarna yapar, oyuncu arkadaşlarla hep birlikte yerdik. Bize gülenler o zorlukları da düşünsün. Ağlanacak halimize güldüler. Biraz önce konuştuklarımızı bir röportajında da söylemiştin. Şimdi o gülenlerle görüşüyor musun? Veya dönüp sana helal olsun, iyi yürüttün, 350 bölüm. Biz de o zaman dalgamızı geçiyorduk dediler mi? Ya diyen oluyor tabii ki. Şimdi şöyle bir acayip bir şey bu gerçek kesit. Şimdi bir kısım korkarak izliyordu. Bir kısım böyle gerilerek izliyordu. Bir kısım da gülerek Hı hı. başlıyordu. Mesela şöyle bir şey anlatayım ben size. Erler film çalışanlarından. Şimdi dostuz adamlarla. Arkadaş olduk sonradan. Bir tanesi bir gün açıyor. Hı hı. Gerçek kesti görüyor. Arkadaşlarını arıyor. Ya diyor bak Flash TV'de diyor çok gırgır bir şey var. Allah aşkına izleyin falan. Bunlar başlıyorlar izlemeye. İzliyorlar. Bir ay kadar izledikten sonra biz bir dönem kestik onu. Bir ara verdik. Ara verince biz adamlar böyle gece aynı saatte izledikleri için bağımlılığa girmişler, farkında değiller. Yani Hı. gülerken bağımlısı olmuşlar. Televizyonu aradılar ya. Niye oynamıyor abi? Biz gece 11 dedi mi
aranmaya başladık, uyku uyuyamıyoruz falan diye. Yani o gülenlere de bağımlılık yapıyordu. Gülüyor ama bağımlı oluyordu. Bağımlı gibi. Peki bunu hiç tiyatroya taşımaya düşündün mü? Düşündüm onu. Olmadı ya. Düşündüm de yapamadık. O ekibi kuramadım. Ben tek kişilik gösteri de yaptım. Hı hı. Sarı Bıyık diye. İşte orada bazı anıları, yaşanmışlıkları anlatıyorum sahnede. Evet. Bir süre yaptım onu, bıraktım. Şimdi ama herhalde bir de şöyle bir şey oldu ya gençlerde de. Ya maalesef ben mesela tiyatroyu çok seviyorum ama herkes sosyal medyaya yöneldi. Yani böyle Aynen. sosyal medya işte bir takım platformlar var ya hani o paralı dizi filmler izlediğimiz falan onlar falan çıktı. Netflix'ler çıktı o bu falan. Ondan sonra böyle bir sanki kopuş gibi oldu. İnsanlar oradan daha çabuk mu erişim, tüketim. Her şeyi tüketiyoruz zaten Ya anında. şöyle gençler şöyle seyrediyor. Açıyor ya çarpı 2'de 3'te seyrediyor hızlı Hı hı. ya da bakıyor zıt sarıyor. Bakıyor zıt sarıyor, bakıyor zıt sarıyor. 1 saatlik filmi 10 dakikada izliyor. Sabrımız yok. Sabrımız yok, Yok evet. artık hiçbir şey yok. Peki bir şey soracağım. Hiç eşini ya da kaynananı aileden birini gerçek kesitte o dönem oynatmayı düşünmedin mi? Hiç düşünmedim. Eşin demedin mesela ya bir bölümde beni de oynat. hep bir Yok gün- yok hiç öyle bir şey demedim. Kaynanan ay, damat Yok sıkıştı beni. o zaten korku filmlerinden falan çok korkardı. O benim böyle sert rollerimi falan hiç sevmezdi. Kaç çocuk var abi? Bende çocuk yok. 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 O zaman kedi köpek falan var mıydı? Köpeğim vardı, öldü geçenlerde. Hı hı. 16 yıllık kızım benim. Aa, Yani, ya vallahi. ne ismi neydi? Fıstık. Oo, çok böyle çocuk gibi oluyor değil mi 16 artık? sene Of, bir ömür neredeyse beraber şu geçirdik. kadar da aldığım zaman 16 sene. Şimdi özlüyorsundur tabii. Ya şöyle özlüyorsun. Yani eve geldiğinizde seni 10 yıldır görmemiş gibi karşılıyor. Hı. Yani böyle bir sevgi olmaz. Olmaz evet. Ve karşılıksız bir sevgi. Yani hiçbir yerde göremezsin. Bunu hiçbir insandan, hiçbir varlıktan göremezsin. Ondan gördüğün sevgi. Hı hı. O özletiyor insanı ya. Evet. Öyle oluyor. Ay üzüldüm. Tekrardan başın sağ olsun. Biz de çok üzüldük ya. Evet. Perişan olduk ya. Ya eşin de alışmıştır ona tabii. Ya sen ne diyorsun ya? Perişan olduk. Ama işte dediğim gibi ama dizide hiç oynatmadınız o dönemde hiç. Yok hayır. Yani ben olsam derdim ki mesela benim abim olacak şey olacak. Ya ben de bir yerde hadi Ya oynayayım. merakı yok ya. Öyle bir Merak merakı yok. yok. Genel olarak He, yok. yok. Aynen. Şimdi sizin o dönemde gerçek kesitte oynamış, şu anda da hala birlikte çalıştığınız hem yapım tarafında hem de oyuncu meslektaşlarınızdan Seval Arun Evet. da burada. İstersen onu da bir davet edelim. Tabii. Yıllar Seval Hanım'ı değiştirmiş be. Bir de onu Yok görelim. yok o da değişmedi yani. Evet Seval Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Yılların birlikteliği kaç yıl oldu beraber? 30 yıldan 30 yılı aşkındır yani. Aşkındır evet. 30 yıl Evet. beraber aynı projenin içerisinde Evet. hiç sıkılmadınız mı birbirinizden? Yo, biz ne bileyim sıkılacak bir insan değil. Ben de öyleyim yani. Bütün arkadaşlarımız bizim Evet öyle. ya. evet. Yani hepimiz yani bizi nasıl görüyorsunuz onlar da öyle. Öyle. Siz de mi Bursa'da yaşıyorsunuz? Ben de Bursa'da yaşıyorum. Biz zaten gerçek kesitte ilklerde Hı hı. Cahit Bey'le tanıştığımızda. Benim ilk oyunum da zaten Cahit'lendi. O günden bugüne dostluğumuz sürüyor. Güzel. Ekip arkadaşlarımızla falan o eski arkadaşların çoğundan da görüşüyoruz. Samimi ve içten olunca dostluklar bitmiyor. Bitmiyor. Yapımcılığını aynı zamanda Seval Hanım yapıyor. Beraber yapıyorsunuz hem de oynuyorsunuz. Evet. Seval beni hiç yalnız bırakmıyor. Yani benim bir şeye yardıma ihtiyacım olduğu zaman Elin kolun. Seval dediğim zaman yanımda kalır ve hiçbir karşılık beklemeden elinden gelen her şeyi yapar. Şimdi yine senaryoları beraber mi belirliyorsunuz? Yani Yapımı. gibi beraber Ver. o oyuncuları ayarlıyor. Hı hı. İşte kostümlerini, sanata bakıyor. Yani o da tek kişilik bir ordu. Tek kişilik dev kadro. Dev kadro. Aynen Yani öyle. bu işin vakkosu diyorsun. Aynen. Bu işin gerçek kesitin Ama vakkosu. biz hepimiz öyleyiz. Evet. Mesela ben oyuncusuyum, yapımcısı, tasarımcısı, senaryosu hepsini ben yapıyorum. Yönetmenimiz Taner Bey var, Hı hı. Taner Bahadır. Yönetmen, kameraman, görüntü yönetmeni, kurgu. O zaman buradan seslenelim sponsorlara.
Bir destek atsınlar. Yani Artık gerçek kesit efsanesine bir destek atsınlar yani değil mi? yok bilmiyorum yani. Atarlarsa çok seviniriz. Aynen öyle, izlemek kolay. Bir de destekleyin ki devamı gelsin. Yeni bölümlerinde bizleri neler bekliyor Seval Hanım? Yeni bölümde ya çok güzel senaryolar var elimizde, hikayeler var. Senaryoları da hazır. Yani her bölüm yayınlandığında diğer bölümü heyecanla bekleyecekler. O derece iddialı. O derece iddialıyız. Bir de insanlar o 90'lar ruhunu yaşamak istiyorlar. Onları tekrar yaşatmak için elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse kapı gıcırtıları, yani o eskilerde 90'larda olan hani o hataları böyle anlatıp işte gülenler falan, işte nasıl çekiyorlardı diyenler yine görecekler onları. Onları Yani göreceğiz. işimiz şöyle zor biraz. Güncel olayları, bugüne ait olayları bulmaya çalışıyoruz. Ama seyircimiz eski gerçek kesit, o 90'lar havasını istediği için de aynı zamanda da o havayı da içine katarak böyle bir karma yapıp öyle sunmaya çalışıyor. Yani Biraz hem zor. o 90'lardaki samimiyeti yaşayacaklar, Evet. hem de şimdiki olayların, yani şimdiki versiyonuyla onu da izleyecekler, gerçekliğini. Aynen öyle. Onun için bayağı bir uğraştırıyor bizi yani. Evet. Şimdi Seval Hanım da buradayken, tamam hep bu çekimlerin zorluğundan konuştuk da, Cahit abinin en zor yanı ne? Valla hiç zor yanı yok. Cahit'i biraz çok iyi tanımak lazım. Şimdi yıllardan beri arkadaşız. Ben biraz huyunu suyunu çözdüm. Bir şey canı istemezse cevap vermez. Ben hiç alınmam neden cevap vermiyor diye. Sessiz kalır fakat çok iyi gözlemler. Cahit şeydir ya, arkadaşımı severim. Öyle sert tarafları yoktur. Sessizliğinden korkalım mı? Sessizlik varsa... Biraz korkalım, evet. Biraz korkalım. Şey olmuyor mesela, hani bir şey çekiliyor, hani Hı hı. ne diyorlar ona, bir kesit mi, bir Sahne. Hı. çekiliyor. Sonra orada böyle karşındaki kişi yapamadığında sinirleniyor musun onu? Ya kaçıncıya tekrar oldu hani? Yok tam tersi. Çok yaptırmaya çalışıyorum. rahatlatıyorsun. Yani. Rahatlatırım Aynen yani. aynen. Sette hiç şey değildir. Ben mesela ilk setim benim Cahit'lendi. Gördüğüm an çok korktum. Böyle gözler masmavi. ilk defa kameranın karşısına geçiyorum. Çok rahat ol dedi. Artık bir ekibiz, arkadaşız dedi. Hepimiz dedi hatalarla falan devam edeceğiz. Alışırsın. 24 Ben yıl. o günden sonra yani hiç heyecanlanmadım Heyecan. sette. 24 yıl, dile kolay. Belki Tabii daha canım. fazla değil mi? Ya çeyrek Kaç? asır ya. Çeyrek asır ya, 93'lerde 93'ten başlarda tabii, başladı. 93. 2026. Nereden baksan 30 30 küsür, küsür yıl ya. 30 tabii. küsür. Tabii. Ay maşallah. Yani gerçekten Tabii. de helal olsun. Yani ama şu da gerçekten çok önemli. Bakın 1993'ten yıl olmuş 2026 ve herkes hala bunu konuşuyor. Evet. Bizimkiler vardı ya, işte annem onu Hı hı, izlerdi evet. benim. Bizimkiler kadar efsane. Efsane. Evet. Öyle bir dizi kalmadı artık, böyle efsaneler. Hani çünkü dedik ya biraz önce, abi Seval Hanım gelmeden önce, tüketim. İnsanlar Hı hı. izliyor, atıyor ama nedense 90'larda yapılan işler unutulmuyor. Yani doğallık vardı. Ya, o zamanki Ya, dostluklar, aynen, o zamanki dostluklar, arkadaşlar, o zamanki oyunlar, o zamanki komşuluklar hepsi başkaydı zaten. Başka. Dizi de başkaydı Daha işte. samimiydi insanlar. Sizinki şey gibi ya, sizinki Ferhunda Hanımların kötü tarafı gibi. Hani Ferhunda Hanımlar vardı, hatırlıyor musunuz Biliyorum. TRT'de? Ferhunda Hanımlar böyle iyi tarafı, gerçek kesitte bunun kötü tarafı gibiydi aslında. Her gün yeni değişik bir olay oluyor falan. Ha, güzeldi ya, güzel günlerdi. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyif aldım ben. Nasıl geçtiğini de anlamadım. Çok samimi bir sohbet oldu gerçekten de Evet. içten. Ben şimdi bu videonun altına da Cahit abilerin yeni gerçek kesiti çektikleri YouTube kanalının şeyini alta bırakacağız. Fragmanı telif atmazsınız, fragmandan da Yok. yayınlarız. Orada tanıtımı da, o kanala da girip abone olun arkadaşlar. Gerçek kesit yeni bölümleriyle geliyor. Vallahi ilk aboneyi kazandınız. Ben izleyicisiyim zaten. Eski bölümlerini izliyordum, artık yeni bölümlerini izleyeceğiz. Sponsorlara da seslenelim. Seslenelim Bize buradan. bir omuz atsınlar. Evet, bütün Bursalı iş adamları neredesiniz? Bak orada çekiliyor değil mi? Evet. Bursa'da bütün Bursalıları da, önce Bursalıları, sonra tüm Türkiye'den
Programa da böyle bir desteklerini bekliyoruz. Maddi manevi. Bizler de burada beğenileriyle ben de takipçilerimi gönderiyorum. Abonelerimi. İzleyin arkadaşlar. Herkes de gönderin, izlesinler. Var mısın anlatmaya bugün benim için ayrı bir keyifli oldu. Böyle yine 90'lara gittik. Çok teşekkür ederim. Biz Değer teşekkür kattınız. ederiz. Biz Çok de sağ olun. teşekkür ederiz. Ya bizi konuk ettiğin için çok sağ ol. Rica ederim. Ne demek, her zaman değer kattınız. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.